Ben Türk SİHA'larının bir şey kaçırdığını görmedim. Yavrum neredesin, kim bilir neredesin, kimlerlesin. Neredesin abi? Örgütün askeri yapısının, askeri aparatının baskılanmasına ki mevcut politikalara devam. Şimdi Mazlum Kobani'ye de Süleymaniye Havalimanı'ndayken bir SİHA atışı yapıldı. Eyüp'ün direktörü Ankara'ya gelip tamam yeter artık demiş yani. Şimdi mesela Rodos'ta yangın var. Türkiye 2 tane uçağıyla müdahale ediyor. Avrupa Birliği'nden daha fazla ediyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasip. Hocam sizi bundan yaklaşık 2 yıl önceye götürmek isterim. Temmuz 2021'de Türkiye Cumhuriyeti tabiri caizse ciğeri yandı, ciğerleri yandı. Evet. Antalya Manavgat'ta başlayan sonra çeşitli noktalara yayılan ve 150 bin hektarlık alanın yandığı orman yangınlarını yaşadık Türkiye'de. Ve bu orman yangınlarını başlatan terör örgütü PKK'nın sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan, Irak'ta gerçekleştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Tamam. Ben size bunun operasyon detaylarını soracağım ama öncesinde bu yangınlar döneminde bizi götürün isterim. Orada neler yaşandı? Bir terör örgütü bunu yaparak ne elde etmek istedi? Kazanım elde etmek istediği şey neydi? Elinde ne kaldı? Şimdi PKK zaten terörü yöntem olarak kullanıp sözde 4 parçalı Kürdistan'ı kurmak isteyen bir terör örgütü. Şimdi burada klasik yöntemler yani patlayıcı, suikast, pusu gibi yöntemlerin haricinde bu tür orman yakma gibi sabotaj eylemlerinde gerçekleştiren bir terör örgütü. 90'lı yıllarda da Yunanistan'ın da yardımıyla bunları yapıyordu. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o dönemde karşılıkları da var çok ciddi derecede. Zaten o işler kesildi. Susurluk raporuna girmiş işler var. Onları buradan hiç konuşmayalım ama. Gerçi açık kaynağa yansımış bilgiler. Yani bedel ödendi yani. Bedel ödetildi yani 90'lardaki faaliyetlerle ilgili olarak. Fazlasıyla ödedi yani. Hatta yani söyleyeyim Yunan dış istihbaratı direktörünün Eyüp'ün direktörü Ankara'ya gelip tamam yeter artık demiş yani. O kadar mı? Yani biz başlattık ama yeter artık demiş. Çünkü çok fena olmuş yani ortalık. Onlar ayrı mesele. Şimdi bu çok aşağılık bir şey bak. Yani şimdi Yeni Sol Parti değil mi? Siyasi aparat hiç çekinmeden söylerim. Ekolojik Demokratik Cumhuriyet deniyor. APO'nun yeni çıkarımı saçma sapan şeyler. Ekolojik işte. Nasıl ekolojik işte? Neresi yeşil, neresi yani ekolojik? Yani orman yakınca bunlar Türkiye'nin ormanları değil. Bunda dünyanın ormanları yani. Dünyanın değerleri bunlar. Yani bak şimdi mesela Rodos'ta yangın var. Türkiye 2 tane uçağıyla müdahale ediyor. Avrupa Birliği'nden daha fazla ediyor. Yani şimdi neticede bunlar orman bak mücadele ayrı bir şey. Orman yakmak gibi aşağılık işlerle uğraşmak ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Neticede Ateşin Çocukları İnisiyatifi mi? Neydi bunların adı? Ateşin Çocukları İnisiyatifi. Ateşin çocuğu olmuş işte yani. Gerçekten Ateşin çocuğu olmuş. Ha ne diyeyim Allah belalarını versin diyeyim orman yakanların. Oradaki canlıların ölmesine neden olan, bir sürü ekonomik kayba neden olan o ağaçların yerine gelmesi mümkün değil. Bu işe aracılık eden insanların ne diyeyim yani neticede belasını bulmuş. Eden bulur. Bu aracılık edenler dediniz, bu işin planlayıcısı, talimat vericisi ve yönlendiricisi dediğimiz şahıs az önce içeriğin başında bahsettiğimiz Özgür Alparslan 2019'da hocam PKK'nın Türkiye sorumlusu olarak atanmış. Şimdi önce şunu sorayım. Tamam. Terör örgütleri için böylesi bir görev Türkiye PKK'nın birinci odak noktalarından biri durumunda maalesef. Birinci hedefi. Burada böyle bir atamanın gerçekleşmesi, böyle bir atanmadan sonra böyle bir etkisiz hale getirme operasyonunun gerçekleşmesi önemli. Bir akamet oluşturmuş mudur örgüt? O tabii ki örgütün orta ve üst düzey yöneticilerinin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi örgütün emir komuta zincirinin zafiyete uğratılmasına elbette ki katkı sağlar. Aksini kim söyleyebilir? Ama bir terör örgütünün üst düzey ve orta düzey yöneticileri tamam öldürülüyor diye terör örgütü ve terör faaliyeti de tam anlamıyla sona ermez. Bu sadece terörle mücadeleye katkı sağlar. Somut örnek 99 yılında Abdullah Öcalan yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Ayrılıkçı, terörü yöntem olarak belirleyen ayrılıkçı bu hareket ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani değiştirdi. Pozisyon değiştirdi. Yani yeni şartlara uyum sağladı. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Ama tabii bu suikast politikalarını ve yakalama politikalarını devam ettirmeyeceğiz anlamına gelmez. Çünkü bunlar hiyerarşik sistemi bozan şeyler ve terörle mücadeleye katkı sağlayan şeyler. Bunlar kıymetli şeyler. Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi aslında terör örgütünün bir dönüşüm yaşadığından bahsettiniz. Bu dönüşümü konum anlamında da yaşıyoruz. Yani şimdi teknik olarak Türkiye'de 2 hanelere indi terörist varlığı ve ama Irak'ta ve Suriye'de de aktif durumda olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Özellikle Suriye'de tabii ki. Bu şahsın, bu terör örgütü mensubunun da, teröristin de Irak'ta yakalandığı bilgisine sahibiz. Milli İstihbarat Teşkilatı bu yakın bölge
ülkelerdeki faaliyetlerini artırmış durumda mı hocam? Çok sayıda yansıyor son dönemde. Evet. Şimdi PKK'nın Türkiye'deki dağ kadrosunun ikili rakamları düştü ki en son Tunceli'de de 3 tane öldürüldü. Türkiye'de çok ciddi derecede eylem koyamaz halde bu konuda alınmış şey var. Mesafe var. Ciddi kazanım var. Güzel. Ama Suriye'de ağırlık merkezi Suriye'ye kaydı. Örgütün Suriye'deki yapısının çok çeşitli iddialar var. 150 bin diyen var, 80-90 bin diyen var. Sizce Ama kaç hocam? bence 80-90 bin de olabilir. Amerikalılardan daha fazla para vermek için emrindeki militan sayısını fazla gösterebilirler. Yani kazıklıyorlar yani böyle şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Ona göre şey yapacaklar ya, gelir temin O kadar edecek ya. mı? Sadece Amerikalılardan hani temine değil. Yani orada çünkü neticede şahsi menfaat temin de ediyor o komutanlar. Yani şimdi emrindeki sayısını, militan sayısını fazla gösterdiği zaman onun da bir bütçesi var. Aldığı para artacak yani. Yani olmayan hayalet adamlar da olabilir. 80-90 bindir diyorum, yorumum. Ama 20-25 bini kemik ve ideolojik kadrodur. Dirijan dediğimiz. Dirijan dediğimiz. Yani neticede yani bu meseleye ideolojik olarak bağlantısı olan insan anlamına gelir ama bu bir anlam ifade etmez. Bombalar patladığı zaman, çatışma ortamı açığa çıktığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında durmak mümkün olmayacaktır. Bize üzüntüler yaşatabilirler. Ayrı mesele. Ama ölmek ve ölmeye gitmek öyle kolay bir şey değil. Öyle bir şey değil. Ama şimdi burada mesela Suriye'ye ağırlık merkezi oturdu ama şimdi Mazlum Kobani'ye de bir 2-3 ay önce oldu değil mi? Süleymaniye Havalimanı'ndayken bir SİHA atışı yapıldı. Evet. Vurulmadı yani. Bence Denendi. uyarı. Denenmedi, uyarı. Uyarı mı diyorsun? Bence öldürür. Yani bence ben Türk SİHA'larının bir şey kaçırdığını görmedim. Bence uyarı atışı yapıldı. Nerede Kobani o olaydan sonra? Nerede? Berat yok. Yani ortalarda gözükmemeyi tercih ediyor. Yani uyarı. Strateji buydu Yani yani. şarkı var ya, yavrum neredesin hani. Hani komik onun gibi. Yavrum neredesin, kim bilir neredesin, kimlerlesin. Neredesin abi? Yani ortada gözükmüyor daha öyle o televizyon medya figürü. Neçeli gerçekten hani espri yapıyoruz gibi gözükmesin ama yani neredesin? Bahoz neredesin? Bahoz da yok ortalarda. Yok. Mesela. Ve hocam birbirleriyle görüşemiyorlar. Murat Karayılan Zap'a çıksana, arkaya yeşil ekran koyuyorlar arazideyiz göstermek için. Yani neticede Bahoz'u da geç. Yani neticede PKK'nın ağırlık merkezi Suriye kaysa dahi Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Türkiye içerisindeki askeri hareketliliğinin, tırnak içerisinde askeri söylüyorum, dağ kadrosunun ciddi derecede sayısının azaltılması, yerine ikamenin sağlanamaması Türkiye'nin kazanımıdır terörle mücadelede. Ama Suriye'de de bir şey var. Bir Suriyelileşme var örgüt içerisinde. Yani bu da Bu hizipler doğru mu peki? Doğurabilir. Yani militan yapısı Suriyelileşen PKK'nın orta düzey yöneticilerinde de çok ciddi Suriyeliler olmaya başladı. Üst düzey yönetime de gelmeye başladılar. Bu işte örgütte gelecek dönemde bir itiş kakış nedeni olabilir yani. Göreceğiz. Orada dengeleri de değiştiren bir durum. Ondan bahsediyoruz. İşte bu Kandil'deki dinozor yapının alternatifleri oluşuyor. Ve Türkiye ile aidiyet hissi olmayan, Türkiye'de doğmamış, Türkiye'ye hiç gelmemiş. Şimdi bu adamın Türkiye'deki terör faaliyetlerine aidiyet hissi ne kadar sağlıklı olabilir? Doğru. Bunlar gelecek dönemin meseleleri. Şimdi bu böyle şeylerle bunları da düşüneceksin, hesaplayacaksın ama askeri açıdan örgütün askeri yapısının, askeri aparatının baskılanmasına ki mevcut politikalara devam. Ama terör, gerçeği söyleyeceğiz. Son noktada askeri açıdan marjinalleştireceğiz ama iyice minimum seviyeye düşeceğiz ama askeri yöntemlerle terör gitmez son noktada. Ama askeri mücadeleye devam. Yani silah bıraktıracak seviyeye getirmek lazım. Şu anda bayağı yaklaşıldı. Ama yani işte Türkiye içerisinde yaklaşıldı ama. HDP'nin aldığı oy oranı da mesela bak bir göstergedir. Evet. Oy kaybı var. Böyle giderse bu siyasete yani şiddetle arasına mesafe koymamaya devam ederlerse ben öbür seçimlerde %5'e bile yaklaşabileceklerini düşünüyorum. Bunlar Türkiye'nin kazanımlarıdır. Bence de öyle hocam. Hele ki baştan beri anlatıyoruz aslında. Orman yangınlarından başladık. 2 yıl önceden başladık. Öylesi terör faaliyetleri ortaya koyan bir düşünce, ideoloji kendini Yeşil Sol Parti gibi bir anlama da bürümüş oluyor. Buradaki tezat da zaten yani insanların malumu. Evet yani şimdi mesela bak gerçekleri söyleyeceğiz. Şimdi sen HDP'yi Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası var. Kapatsan bir şey değişmeyecek. İşte yeni parti
Onu da kapatma davası aç. Biz onlarla oyalanıyoruz da tamam kapatalım. Suça bulaşma varsa hukukun gereği yapılır. Ama mesela buralardan terörle mücadeleye çok büyük kazanımlar beklemeyelim. Bu kaçıncı parti kapatılan? Doğru. Değil mi? Doğru hocam. Bize konuşulabilir adamları bulmak lazım. Ve şiddete hayır diyen. Tabii şiddete hayır dersen örgütün yönetimini açıktan eleştirirsen infaz ederler ama. Kandil yapısı. İhaleyi de şeye bırakın işte Türk Derin Devleti, MİT öldürdü. Kendileri o kadar çok infaz yapmışlardır ki. Ama inanmaz millet yani. Bunlar böyle komplo teorilerine inanan yapılar yani. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Evet arkadaşlar, Gezete'ye lütfen abone olalım. Örgütün askeri yapısının, askeri aparatının baskılanmasına ki mevcut politikalara devam. Şimdi Mazlum Kobani'ye de Süleymaniye Havalimanı'ndayken bir SİHA atışı yapıldı. Eyüp'ün direktörü Ankara'ya gelip tamam yeter artık demiş.